Şurada oturup saatlerce vakit geçireceksin. Olay budur. Ana! Odanın güzelliğine bakın. Domuz sürüsü geçiyor şu an önümüzden. Böyle şeylere denk gelebilirsiniz. Küçük küçük. Merdivenler çok dik arkadaşlar. Kış aylarında burası bayağı bir tehlikeli olabilir. Özellikle girişte uyarı var. Yanlardan tutarak yürüyün diye. Ahşaplar kırılmış olabilir, ayağınız kayabilir vesaire vesaire. Yeni bir bölümden daha merhaba arkadaşlar. Geçmiş bölümde hatırlayanlarınız olacaktır. Horma Kanyonu'nu gezmiştik geçen bölümde. Öğleden sonra yani yaklaşık akşam üzeri gezimiz bitmişti. Horma Kanyonu'nun otoparkında kalmıştık. Şimdi sabah yine uyandık. Sonraki gündeyiz. O geziyi dün yaptık ama her günümüzü bir vlog şeklinde attığımız için sonraki gündeyiz. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi Vallahi Kanyonu'na geçiyoruz. Yaklaşık 41 dakika gösteriyor ama karavanla biz ona minimum 1 saat diyoruz. Malum yavaş gittiğimiz için. Buraya kadar gelmişken o meşhur kanyonu da görmesek olmazdı. Bugünkü rotamızda yetiştirebilirsek önce Vallahi Kanyonu, Pınarbaşı'nda güzel bir yemek yedikten sonra Azdavay cam terasa ki bence Türkiye'nin en güzel teraslarından bir tanesi. Oraya geçeceğiz. Çatak, Azdavay cam teras. Bu iki yeri gezeceğiz. Sonrasında da bakalım yol bizi nerelere götürecek. Şimdiden iyi seyirler. Küre Dağları Milli Parkı'na giriş yapıyoruz böyle. Çok güzel bir çeşme yapmışlar girişine. Burası aynı zamanda Ilıca Köyü'ne de gidiyor. Horma Kanyonu'nun sonunda şelale var. O şelalenin bulunduğu köy burası. Araçla da gelinebiliyor. İlla ki 3 kilometrelik parkuru, Horma parkurunu yürümenize gerek yok. Şimdi şöyle güzel bir yol ayrımındayız. Buranın meşhur yerlerini Kerte Seyir Terası falan diye güzel yerler de var. Sadece Ilıca Şelalesi ve Ilgarini Mağarası, Sorgun Yaylası gibi yerler değil. Çok güzel yerler var. Sağ taraf geçen bölümde gittiğimiz Ilıca Şelalesi'nin bulunduğu köy Ilıca Kölü. Ilıca Mahallesi 3 kilometre. Buradan hemen sola devam ettiğimizde de görüyorsunuz 13 kilometre yazıyor. Burası da Vallahi Kanyonu. Ilgarini Mağarası da yine Vallahi Kanyonu güzergahında 23,8 kilometre gösteriyor. Sorgun Yaylası da yine Vallahi Kanyonu yönünde. Vallah'ın orada kamp yeri varmış. Evet, Vallah'ın oraya kamp yeri açmışlar. Eğer güzelse size birazdan onu da aktarırız. Arazi eğimli olduğu için insanlar böyle yukarıya kanal yapmışlar borulardan. Ahırlara samanları bu şekilde taşıyorlar. Çok mantıklı. Çok güzel bir köyden geçiyoruz. Her yer ahşap ev. Mükemmel şöyle. İnsanlar hala sağlıklı yaşıyor buralarda arkadaşlar. Bahçelerde meyve ağaçları falan. İşte buralar asıl böyle Kastamonu'nun orijinal köyleri diyeyim. Dağ başlarında böyle küçük küçük kümeler şeklinde. Akraba toplulukları çoğunluğu. Yol kenarlarında böyle kesim yapılmış kütükler var. Bunlar ormanlar büyüdükçe belli aralıklarla rutin yapılıyor böyle. Taşıması kolay olsun diye de yol kenarına çekiliyor. Kabukları soyulmuş, işlenmeye hazır. Şöyle çok güzel bir köydeyiz. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Gezip gitmemiz lazım. Zaman kısıtlı. Amcam çaya çağırıyor. Efendim? Eyvallah. Çaya çağırıyor amcam. Olur. Size köyü çekeyim diye kamerayı dışarıya çıkardım. Amcam çay içiyormuş. Gelin beraber olsun dedi. Şimdi şöyle aracı kenara bıraktık. Bir çay içelim, yola devam edeceğiz. Burası ormanın içerisinde çok güzel bir köy.
Karavanı oraya bıraktık. Amcamlar çatı yapıyormuş. Kiremitten köpek kiremit bırakmadı. Mecbur çatıya dönüyoruz diyorlar. Evin köpeği çatıyı mahvetmiş, kiremitleri şöyle kaldırmışlar. Şimdi çay ikram ettiler. Çay içiyoruz. Şöyle. Teyzem normalde de mi böyle yöresel kıyafet giyiyorsun? Ben İstanbul'da oturuyorum. He. Kardeşim beni buranın üstünü yapar. Köye gelince mi? Çağırdı abla gel diye. Hı hı. Onun yardıma Ha yok geldi. gerek yok. Ha, çok iyi. Ha, tamam. Çok güzel bir ahşap ev böyle. Çalışıyor. Güler ailesi. Her şey burada. Hocam koyu karşıda. Kapıların güzelliği. Buraya geliyor. Ya bu ya çok soruyor. Çok güzel. Bu ne kendi işte. Kötü bir şey yok. Hayır. Yok. Buram buram köy havası. Ana. Odanın güzelliğine bakın. Böyle kalacak. Önceden böyle ocaklar olurdu evlerin içerisinde. Bizim yaşadığımız bölgede de bu hala var. Burada insanlar yemek yapıyordu. Böyle çok güzel bir Kastamonu sobası. Şöyle de çok güzel bir manzarası var arkadaşlar buranın. Şurada oturup saatlerce vakit geçireceksin. Olay budur. Çok güzel ya. Şu aradaki manzarayı göstereyim size. Yani bak oraya işaret. Efsane bir manzara var burada. Böyle aradan ilerliyoruz. Şöyle yan oda da bu şekilde. Ha kızım. Al korkma al. Al kızım al. Al bisküvit al. Al Korktu. korkma. Alır şimdi. Şöyle bir oda daha var burada. Burası da çok güzel. Öyle uyarlanmış Amerikan mutfağa döndürülmüş. Yine ortada güzel bir soba. Yine burada odun yakmak için bir şömine alanı. Yine muazzam bir manzara. Burada da çok güzel bir çekyat var. Elif sen bay bay yap hadi. Bay bay yap. Sıcak Kastamonu insanlar arkadaşlar. Yol kenarında domuz var arkadaşlar böyle. Domuz sürüsü geçiyor şu an önümüzden. Böyle şeylere denk gelebilirsiniz. Küçük küçük. Böyle domuz sürüsüne rastladık bir tane. Bir sürü geçiyorlar. Kaç tane? Bayağı bir yavrulamış. Bayağı bir domuz var. Ay annesi çok büyüktü ama. Annesi büyüktü. Karşıya geçti gittiler. Aa içeride bak. Hı hı. Geri gel. Ne yapacağız ki? Bize bakıyordu. Daha da geçiyor. Biraz daha geri gel. Burası bir domuz patikasıymış belli yani. Siz olun, domuzun üzerine araç sürmeyin arkadaşlar. Arabanın önünü pert ederler. İskelet yapıları çok sağlam. Hemen yol kenarında manzarası güzel bir yer bulduk. Elif Hasen içemediği için çok üzgün. Israr etme, vermeyeceğim Elif Hasen. Hayır vermeyeceğim, lütfen ısrar etme. Hayır. Hemen soğuk kahve yaptık. Şöyle şu manzara eşliğinde içiyoruz. Sonra yola devam edeceğiz. Acayip derecede fırtına var. İnşallah orada bu kadar esmiyordur da drone kaldırabilirim. Şu an sadece onu düşünüyorum. İnşallah drone görüntüsü alabilirim. Buradan ileriye Ilgarini mağarası 11,5 kilometre kalmış arkadaşlar. Vallahi Kanyonu seyir terası da buradan 700 metre. Diğer ismi Muratbaşı diye geçiyor. Böyle güzel bir giriş var buradan. Hemen sağa iniyoruz. Yollar hakkında bilgi vermedik arkadaşlar. Yollar böyle gördüğünüz gibi çoğu yer parke ama çoğu yerde de heyelan olmuş. Hakkını yemeyelim yapmışlar.
Ama heyelandan dolayı çoğu yer uçmuş. Bozuk yer de var yani. Çok fazla bozuk yer var. Yollar çok geniş de değil. Böyle tek araçlık ancak şu an karşıdan biri gelse birimiz geniş bir yere kadar geri geri gideceğiz yani. Tek şerit yollar. Ama her araçla gelinebilir mi? Şu an için her araçla gelinebilir. Köy içerisinde Vallahi Kanyonu girişinde 5-6 araçlık en fazla yer var. Onun haricindeki araçlar, özellikle de böyle büyük karavan tarzı bizim gibi araçları yukarıya bir okul bahçesi varmış, oraya yönlendiriyorlar. Burası da yaklaşık yürüme yoluna 500 metre. Yani getirmek problem değil de buraya tekrardan çıkmak bayağı bir zor olacak yürüyüş sonrası. Keşke aşağıya girişe güzel bir yer yapsalarmış. Şu an bayağı bir yol geldim. Giriş nerede kaldı? Bayağı bir aşağıda kaldı. Hala park yerine gelemedim. Yani niye bir şeyleri zorlaştırıyoruz bu kadar, onu da anlamıyorum. Girişinde bir sürü arsa var. Kirala bir yerleri, yap bir otopark. Çok zor olmamalı bu kadar. Hayırlısı. Yani o kadar yukarıya çıkıyorsunuz ki böyle kanyonun üstteki girişine geldim. Burada ücretsiz otopark tabelasını zaten görüyorsunuz. Burası da okul. Horma Kanyonu'nun okulu burası. Böyle çok güzel bir okulları var. Buradan Bartın'a iniş var. Ulus diyor, bu tarafı gösteriyor. Muratbaşı Yayla Köy Yaşam Merkezi. Aracı buraya bırakın diyorlar. Aracı böyle buraya bıraktık. Manzarası bu şekilde. Hafif eğimli bir alan. Eğer düz olsaydı gece burada da konaklanabilirdi. Ama ufak taşlarla yine dengeleme yapılıp gece bile burada kalınabilir. Burası köyün tepesi. Manzarası bu şekilde. Çok güzel. Karavanı kilitledik. Şimdi hemen yürüyüşe geçelim. Ama zaten buradan aşağıya yürüyen insan zaten daha başlamadan dediğim gibi yorulur yani. Böyle aşağıya doğru yürüyoruz. Çok güzel. Allah'tan gölgesi serin. Gölgelerden yürüyoruz mis gibi. Çok güzel ahşap evler var. İnsan içi geçiyor resmen görünce. Böyle çok güzel evler var. Yolun sonu buraya iniyormuş arkadaşlar. Böyle bayağı dik bir yokuştan şöyle göstereyim yol. Bayağı bir yokuştan aşağıya Horma Kanyonu'nun girişine iniyormuş. Buraya böyle bir yol yapmışlar. Ama aşırı dik, yani arabayla çıkarken falan bayağı bir zorlar. Yani biz karavanla herhalde çıkamayız, o kadar dik bir rampa. Şimdi tekrardan girişe geldik. Şurada Vallahi Kanyonu park alanı var. Ücretli otopark mı bilmiyorum ama buranın girişi de çok dikti, o yüzden girmedim. Araçla gelince girebilirsiniz. Burada böyle yemek yiyebileceğiniz restoranlar da var. Geldiğinizde değerlendirebilirsiniz. Şimdi kanyona giriş yaptık. Elif Ahsen'i sırtıma bağladım her zamanki gibi. Biz bayağıdır bu konsepte devam ediyoruz. Nereye kadar devam edebiliriz onu da bilmiyorum ama devam edeceğiz bakalım bir süre daha. Yolumuzu kesen danalar var burada. Şöyle sağa geç. Sağa geç. Şunları bir kovayım. Aradan geçeceğiz geri. Yolumuzu kestiler. Gel gel. Hayır bir tanem ben yapamıyorum diyorum ya, buraya Arada ahşap. ya buraya geliyor. Gelmez gelmez. Gel gel. Ya abartma. Abartma. Sakin ol. İlk defa mı inek görüyorsun, bir de köyde yaşıyorsun ya. Elif Ahsen ineklere gel gel diyor da kızım sen gene de gel deme ya. Gelmesinler. Burada bizim yıllar önce geldiğimiz, hatta şurada açıklık varmış oradan geçelim. Güzel bir kulübe var. Yani buranın simgesi haline gelmiş bir kulübe. Şimdi size orayı da göstereceğim. Aşağıya doğru iniyoruz. Bu arada yanıma cüzdan almayı unutmuşum arkadaşlar. İnsanlara veresiye giriş yaptık kanyona. Veresiye mısır aldık. Yani gerçekten hepsini dönüşte ödeyeceğiz dedim. Şöyle çok güzel bir
Burada bizim bir fotoğrafımız var. 5-6 yıl önceye ait. Çok güzel bir kulübe var. Aşağısı böyle. Yol manzaraları muazzam. Böyle devam ediyoruz. Bu yürüyüş parkurlarında en rahatı bizim kız gerçekten. Mis gibi yürüyor. Yollar çok güzel. Efsane yollardan böyle tünel şekline gelmiş ağaçların arasından ilerliyoruz. Böyle yollardan. Kastamonu'nun karasal iklimden kaynaklı sıcakları yakıyor, soğukları buz gibi. Mesela şu an o kadar serin ve güzel bir yol ki anlatamam size. Buraya en son yaklaşık 4 yıl önce gelmiştim. Geldiğimde bu kaldırımlar, parkeler yeni yapılıyordu, döşeniyordu. Yollardaki köprüler, korkuluklar hepsi yeni yapılıyordu. Şu an üzerinden yaklaşık 3,5-4 yıl geçti. Hepsi tamamlanmış. Yollar gayet güzel. Önceden burada toprak yolda yürüyordunuz. Özellikle yağmur yeni yağdıysa ya da kış ayındaysanız ayağınız mahvoluyordu. Şu an neredeyse abartmıyorum, yalın ayakla bile yürünecek hale gelmiş. Yollar çok güzel. Tabii geceyi görmedim, aydınlatma ne alemdedir ama yol üzerinde çeşme de var su içebileceğiniz. Buradan su içerek devam edebilirsiniz yolunuza. Böyle çok güzel bir çeşme var burada. Su da içebilirsiniz. Şöyle fındık ağaçlarının arasından asıl böyle büyüleyici ormana giriş yapıyorsunuz. Arkadaki ses Elif Ahsen'e ait değil arkadaşlar bu arada. Başka bir çocuğun sesi. Elif Ahsen'in gayet keyfi yerinde şu an arkamda. Gördüğünüz gibi. Değil mi kızım? Değil mi Elif Ahsen? Yerim seni. Ben nasıl size ormanı göstereceğim. Orman böyle. Çok güzel. Ağaç boyları bayağı var. Böyle ilerliyoruz aşağıya doğru. Ağaçların güzelliğine bakar mısınız? Efsane. Çok güzeller. Çok güzel değil mi Elif Ahsen? Ağaçlara bak. Kocaman ağaçlar. İnerken güzel. Bakalım bu işin bir de çıkışı nasıl olacak? Çok güzel bir iniş yolu var burada. 3-4 yıl önce yeni yapılıyor dediğim şeyler bunlar arkadaşlar. Bu korkuluklar ve yerdeki bu kaldırım taşları yoktu. Şimdi hepsi yapılmış. Çok da güzel bir, keyifli bir yürüyüş yolu olmuş burası. Böyle ormanın içerisinde mis gibi oksijene boğula boğula ilerliyorsunuz. Yalnız var ya, aşağıya bir düşsen gittin. Çok aşırı bayır böyle. Duramazsın yani. Bayağı bir eğim var. Ne güzel esiyor ya. Elif Ahsen, güzel mi babacığım? Güzel değil mi?
Aşağıya doğru habire bayır iniyoruz. Gördüğünüz gibi. Ama bir rüzgar esiyor. Size böyle bir şey anlatamam. Mükemmel bir şey. Buz gibi. Kanyon kesinlikle çok şiddetli rüzgar vardır. İnşallah drone uçurabilirim. Ne kadar dik indiğimizi size şöyle göstereyim. Orman Kanyonu gibi 3 kilometrelik bir yürüyüş yolu yok. Hafif hızlı bir tempoyla 15 dakikada Vallahi Kanyonu terasına iniyorsunuz. En güzel yanı da bu bence. Sadece çıkarken o 15 dakika bir 25 dakika falan olabilir yani. Malum rampa çıkıyorsunuz. Onun haricinde geldik. Yani teras aşırı uzak değil. Aynı gün içerisinde tıpkı bizim plan yaptığımız gibi hem Vallahi Kanyonu'nu hem de Çatak'ta bulunan Azdavay Seyir Terası'nı aynı gün içerisinde gezebilirsiniz. Dün Horma Kanyonu'nu gezerken şadırvanlarda oturan bir amca mikrofonla kızıyla konuşuyordu. Azdavay'daki o mükemmel terasa gittiniz mi diyor. Kızı evet gittik dedi. Ben de hemen kulak misafiri oldum. Bir dakika dedim amcaya. Buyur dedi. Amca dedim kızına sorabilir misin? Terasa kadar araç çıkıyor mu dedim. Hemen sordu. Sağ olsun 250 metre yanına kadar araç çıkıyormuş. Öğrenmiş olduk. Bunu neden sordum? Biz 3,5 yıl önce 4 yıl önce falan oraya da gitmiştik. Hem de buranın yürüyüşünün sonrasında oraya gitmiştik. Yine bu şekilde. Aracı bayağı aşağıya köyün içerisine bırakmıştık ve o gün bugündür ben ne zaman biraz fazla yürüsem femur başlarım yani bacak kemiği başlarım ağrıyor. Eşimin de aynı şekilde. Böyle hepsini aynı anda gezince çok da yürüyünce mahvolmuştuk. Aşağıda bir barikat var. Şimdi geçince gösteririm. O barikat zincirli bir şekilde kapalıydı ve yürümek zorunda kaldık. Ne kadar uzak olduğunu da bilmiyorduk açıkçası. Yürüdük bitmiyor, yürüdük bitmiyor, yürüdük bitmiyor. En sonunda ulaştık. Dönmeyelim diye de sürekli devam ettik. Hani geldik buraya kadar mantığıyla. Mahvolmuştuk o gün. Bu vesileyle de oranın açık olduğunu öğrenmiş olduk. Dediğim gibi inşallah birazdan dibine kadar gideceğiz oraya. Şimdi yolun sonuna geldik. Yolun sonu işte bu yürüyüş parkurunun en mükemmel olayı. Hemen gösteriyorum. Beraber gidelim. Henüz ben de ileriye gitmedim. Ormandan geliyorsunuz. Böyle insanlar buraya bebek arabasını bırakmış. Neden bıraktığını şimdi anlayacaksınız. Ben niye baba kucağıyla geldim onu da anlayacaksınız. Burada yine kış ayları için kaygan zemin uyarısı verilmiş. Koşarak inip çıkmayın, düşme riski var vesaire diye. Zaten buranın yapılışında bir işçi burada sanırım ayağa takılarak vefat ediyor. Önceki geldiğimden biliyorum. Bilgi notu bırakılmışsa onu da tekrardan paylaşacağım. Yani bizim geldiğimizde bilgi notu vardı ama şu an duruyorsa onu da sizle paylaşacağım. Şöyle hemen merdivenler başlıyor. Burası bence ülkemizdeki en eşsiz noktalardan bir tanesi. Çok güzel, aşırı bir rüzgar yok. Hemen gitmek istiyorum. Teras şu tepesi gördüğünüz üzere. Zirveye doğru ilerliyoruz. Güzel mi? Beğendiniz mi? Ben geri döndüm, yok çıkamadım. Çıkamadın. Yok ben çıkamadım. Arkadaşlar yükseklik korkusu olanlar kesinlikle gelmesin. Nedenini şimdi anlayacaksınız. Çok güzel bir manzara var burada. Hala tırmanıyoruz böyle. Kanyon gitgide belli olmaya başladı aşağıda. Manzaralar mükemmel. Çok iyi. Anne çok pes ya. Merdivenler çok dik arkadaşlar. Kış aylarında burası bayağı bir tehlikeli olabilir. Özellikle girişte uyarı var. Yanlardan tutarak yürüyün diye. Ahşaplar kırılmış olabilir, ayağınız kayabilir vesaire vesaire. En güvenlisi buralardan tutarak yürümek. Çok iyi.
Aşağıda böyle bir manzara var. Şöyle. Böyle hala merdiven çıkıyorsunuz. En son zirve şurası. Onun da üstüne çıkacağız birazdan. Açıksa. Aşağıda kanyonu gösteriyorum. Böyle mükemmel derin bir kanyon var. Eğimi buradan görebilirsiniz. Şöyle terasa doğru ilerleyelim ama burada tepeye çıkana kadar hissedilmiyordu. Efsane bir rüzgar var. Böyle bir şey yok. Burada inşasında 2012 yılında sanırım Anıl Bakar isimli bir vatandaşımız düşerek vefat ediyor arkadaşlar. 8. ayın 19'unda. Allah rahmet eylesin. Burası aslında hafife alınacak bir yer değil. Kesinlikle değil. Düştüğünüz an dünyanın en derin kanyonlarından bir tanesinin dibine iniyorsunuz. Duvarlarda tutulacak bir yer bile yok. Hızlana hızlana aşağıya iniyorsunuz. Çok kötü bir duygu bence. Böyle çok güzel bir vadi. Bu tarafa da devam ediyor. Aynı şekilde vadi yukarıya da devam ediyor. Çok iyi. Döner merdivenlerden yukarıya çıkamayacağım. Sebebi ise şöyle düştüğünüz an aşağıdasınız ve ahşaplar da çok güven vermiyor. Bakımlı gibi durmuyor. Şu koruma demirlerini keşke şu yukarıya kadar yapsalarmış. Üstteki basamağa kadar, hani döner merdiven ya. Dönerken bir rüzgar estiğinde dengeniz bozulabilir. Anlatmak istediğim olay şu. Şu yandaki koruma demirlerin keşke üstlere kadar çıkarsalar ve o beraber dönseymiş. En azından düşseniz de şuradan yuvarlanarak geri aşağıya düşerdiniz. Bir rüzgarla aşağıya inebilirsiniz. Burası çok tehlikeli o yüzden. Burada aşırı aşırı rüzgar var. Elif Ahsen'i de hasta etmek fazla istemiyoruz. Çünkü sırtım terli, birbirimize bitişik yürüdüğümüz için. Üşüyüp hasta olmasını istemiyorum. Dediğim gibi zirveye çıkamadık ama geldiğinizde buraya özellikle gün batımında efsane bir manzara izleyebilirsiniz. Hemen şu karşı taraf gözüküyor mu bilmiyorum. Ahşap evler var. Kahverengi kahverengi. Orası Horma Kanyonu. Aslında birbirlerine çok uzak yerler değil ama böyle dağdan bayırdan döne döne geldiğiniz için yaklaşık orayla bura arası 45 dakika 50 dakika falan sürüyor. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Manzara iki tarafta da muazzam bu arada. Sıradaki durağımız olan Azdavay Seyir Terası'na geçiyoruz. En kötüsü de çıktığımız yolları böyle tekrardan dönmek arkadaşlar. Zira yol iniş gibi değil. Full çıkış neredeyse. Biraz yorulacağız çıkarken. Ama manzara muazzam ya. Manzaraya baksanıza. Şiddetli rüzgar var. Ama yine de drone uçuracağım, bir deneyeceğim şansımı. Kesinlikle buraya geldiğime, yorulduğuma, her şeye değdi.
Hiç pişman değilim. Manzara, atmosfer mükemmel. Şiddetle tavsiye. Kastamonu'ya yolunuz düşerse buraya da mutlaka uğrayın. Oo, rüzgara bak. Çok fazla rüzgar var ya. Baksana. Dostlar aşağıda yürüyüş yolu var burada. Parkur. Hani buranın haricinde. Köy içinde rehberler varmış. O rehberler eşliğinde aşağı kanyona inip asıl kanyonun kalbinde gezebilirsiniz. Yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaymış o yürüyüş yolu. Büyük ihtimal kamplı geziliyordur. Köyden aldığımız bilgiye göre rehberlerle ancak girilebilir yoksa kaybolursunuz dendi. Bir de hava koşulları da tabii çok önemli. Yağmurlu havada falan bu su coştuğu için uzun bir akıntı geliyor çünkü yukarıdan. Vallahi kanyonun içinden geçen su sanırım buraya kadar geliyor. Emin değilim. Ama yağmurlarla beraber bu yamaçlardan inen sular aşağıdaki suyun debisini arttırdığı için köy içerisinde burayı bilen bir rehber eşliğinde turlar düzenlenebiliyormuş. Hani bilginiz olsun. Bu işlere meraklı olan insanlar bu 8 kilometrelik parkuru, asıl vadiyi, aşağıdaki yolu yürüyebilirler. Bu mahalleye girmeden birkaç kilometre geride o vadinin başlangıç noktasına inen bir yol daha vardı. Ne oldu kızım? Anne gel mi diyorsun? Şimdi rampa çıkıyoruz. En zor kısım burası. Drone'u zor uçurabildim. Aşırı rüzgar var. Yani buraya ne zaman gelsem böyle çılgın bir rüzgar var. Hiç şaşmıyor. Özellikle de gün batımında bu hale geliyor burası. Şimdi artık rampalar bizi bekler. Baksanıza. Bu arada Vallahi Kanyonu terasına geldiğinizde yani en yükseğe zirveye çıktığınızda böyle bu ormana arkanıza alıp tam karşıya baktığınızda böyle hafif sağda yani saat 1-2 yönünde teras göreceksiniz yeşil renkte. Orası da Kertesehir terasıymış. Yeni yapılmış. Biz de görmemiştik. Tesadüf drone'u kaldırınca gördüm. Aslında o teras buradan metre olarak daha yüksek ve daha hakim bir noktada ama yolları sanırım daha kötüymüş. Henüz tam yapılmamış. Aldığımız bilgiye göre. Geldiğinizde isterseniz Kerte'ye de gidebilirsiniz. Valla'dan daha yukarıda bir konumda. Güzel bir terastı. Tabii ki biz oraya gidemeyeceğiz. Malum karavanla her yere çıkılmıyor. İnerken güzel de şurayı çıkarken insan nefes nefese kalıyor. Bir de Elif Hasen sırtımda. Annesi de baba kucağından tutmuş. İkisini de çekiyorum yukarıya. Yani bu babaların derdi bitmez ya. Oy kızım tamam çıkıyoruz kız. Tamam. Arkadaşlar her videoda söylediğim gibi gördüğünüz gibi biz buraya gerçekten daha önce de gelmiştik. Zaten birkaç defadır söyledim sanırım bunu. Sadece siz görün diye
Merak eden insanlar bu videoyu izlesin diye tekrar geldik. Sizden ricamız kanalımıza abone olarak, videoyu beğenerek ve aşağıda yorumlar kısmında fikirlerinizi bize belirterek bize destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederiz. Sizden tek istediğimiz bu. İnanın hiç efor sarf etmeden yapabileceğiniz çok basit birkaç şey bunlar. Şimdi Elif Ahsen ağlamaya başladı mesela acıktım diye. Hemen ona yemeğini yedireceğiz. Bu arada da Pınarbaşı'na uğrayıp bir yemek yaptırıp Azdava'ya geçeceğiz. Azdavay Çatak Seyir Terası'na gün batımına yetişmek istiyoruz çünkü. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlar kısmında güzel yorumlarınızdan bahsetmeyi unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Ve sıkıntılı yolun sonu. Hızlı çıktığınızda parkur 15 dakika kadar sürüyor yaklaşık. Çeşmeye geldiğinizde parkur bitmiştir. Buradan sonrası artık köy. Arkadaşlar 670 metreymiş terasın uzaklığı buradan. Böyle Çeşmeden 670 metre daha gidiyorsunuz. Size Elif Ahsen'in durumunu göstereceğim. Görülüyor mu bilmiyorum. Elif Ahsen yukarı bak. Yukarı bak. Yukarı bak. Elif Ahsen bu halde. Az önce bana vuruyor şöyle. Şöyle yapıyor. Artık yeter diyor sanırım. Ah, bitti kızım bitti. Tekrardan başlangıç noktasına, amcamın mısır sattığı yere geldik. Burası giriş noktası. Şöyle meydanda Azdava yönüne dönerken Merkez Et Lokantası var. Buraya geldik. Burada böyle et döner yapıyor ustam. Şöyle çömlekte kuru fasulye. Çömlekte kuru fasulye var. Böyle köy taze fasulyemiz var. Taze Sebze köy köfte fasulyesi. var. Yemekler gayet güzel. Ben Patlıcan, şöyle salata var. bir tane kuru fasulye söyledim. Yanına pirinç pilavı, üzerine de Tarifini de yazdım. bu nedir? Kara çorba. Kara çorba. Şu. Hı hı, gördüm. Onu karıştırsana. İçeriği ne? İçerinde kızamık bitkisi var. Köy tavuğu suyundan yapılıyor. Hmm. Kızamık bitkisi has buraya. Bir tane Kastamonu sadece Pınarbaşı'nda bulunuyor bu çorba. Yakından çekeyim onu ya. Burada özel bir çorba var arkadaşlar. Ustam bunu mutlaka çek dedi. Burada işkembe var, mercimek var. Burada da kara çorba dedikleri bir çorba var. Nedir ustam? Kızamık bitkisinden oluyor. Köy tavuğu ve suyundan oluyor. Pınarbaşı'na has, patentli. Yöremizde yetişen kızamık bitkisinden oluyor. Yarım porsiyon da onu deneyebiliriz ya. Bir tadına bakalım onun. Tabii. Çok güzel. Şimdi bitki var ya içinde, ne olur ne olmaz. Sıkıntı olur. Hiçbir şey olmaz. Olmaz mı çocuğa? Faydalı, çok faydalı. Tamam. bir şey. O zaman yarım porsiyon da Tabii. kara çorbadan alıyoruz. Köy tavuğu suyuna. Şöyle. Çok güzel gözüküyor. Burada da yaprak et dönerimiz var arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Ben pilav üstü bundan söyledim. Elif Ahsen kara çorba nasıl anne? Arkadaşlar kara çorba efsane. Yani tadı çok mükemmel. Gel kızım. Buram buram köy tavuğu.
Lezzeti efsaneymiş harbiden. Elif Ahsen de çok sevdi, biz de. Şöyle. Şeyinden de iyidir. Tavuğundan. Kuru fasulye de çok güzel. Helmelenmiş böyle bekleyerek. Mama. Gel, sıcak değil ki. Kızım boş ver. Tamam abiyi boş ver, abi burada zaten yemeğini ye. Az önce yemek ver diye bana vuruyor. Omuzuma vuruyor, yemek ver hadi diye. Bak şimdi. Bak. Şu an köpeğe bakıyor. Yok. İzle şimdi. Köpeği görmüyor. Bak şimdi. Bak. Kızım. Elif Ahsen. Şşt. Köpeğe daldı. Vereyim mi? Tavuğundan da ver. Tavuğu tükürür. Çorba efsane. Hemen yanına şöyle çok güzel yaprak döner geldi. Pilav üstü. Yanına köydeki mandalardan manda yoğurdu. Manda yoğurdundan yapılmış ayran. Her şeyin tadı çok güzel. Al kızım. Ama Bundan yesin aşkım. fasulyeyi sevmiyor, çorbayı çok sevdi. Tamam, çorbayı yesin o zaman. Al kızım, hayır. Arkadaşlar, restoranda yemeğimizi yedik. Şimdi şöyle Azdavay Çatak Kanyonu seyir terasına doğru gidiyoruz. Çok güzel köylerden geçiyoruz. Yemekle ilgili söyleyeceklerim: 2 tane manda yoğurdundan ayran, gördünüz zaten. 2 tabak kuru fasulye, çömlekte böyle helmelenmiş, iyice parçalanmış hepsi. 2 tane pilav üstü et döner. Bu arada kıyma değil, gerçekten parça et döner ve tadı efsaneydi. Ortaya meze, turşu, işte Elif Ahsen'e de kara çorba, ki kara çorbayı merak ediyorduk ama burada bulabileceğimizi bilmiyorduk. Tesadüf denk geldi, yalan söylemeyeceğim. Tadı efsane. Harbi köy tavuğu kokuyor, buram buram. Biz de köyde yaşayan biri olarak biliyorum yani. Efsaneydi. Yani çocuğa söyledik ama resmen biz de yedik, yani öyle bir şeydi. Toplam 940 lira hesap ödedik. Ve ben hiç içim cız etmedi bu fiyata. Yani bu kadar şeye bu kadar fiyat bence tam bir fiyat performans. Lezzetler 10 numara. Beğenmediğim neredeyse hiçbir şey yoktu. İlgi alaka 10 numara. Otursanız saatlerce çay ikram edecekler. Öyle bir restoran maşallah. 10 numara diyebileceğim kötü hiçbir yorum yok. Gelirseniz buraya mutlaka uğrayın. Her videoda söylüyorum, yine söyleyeyim. Hiçbir şekilde kimseyle sponsorluk anlaşmamız yok. 900 liraya direkt nakit ödedim arkadaşlar. Kötü yorum olsaydı eğer, yani kötü bir düşüncem olsaydı emin olun kötü yorumda yapardım. Beğendiysek beğendik. Damak zevkimize güvenen arkadaşlar, bizim gittiğimiz yerlere giden arkadaşlar zaten ne demek istediğimizi biliyor. Şimdi seyir terasına doğru yola devam ediyoruz. Gün batmadan yetişmeye çalışacağız bakalım. Şimdi Azdava'ya giriş yaptık arkadaşlar. Böyle küçük, kendine özgü, şirin bir ilçe. Yani böyle bir ilçeden ziyade küçük bir kasaba gibi bir görüntüsü var. Ana yolları biraz bakımsız. Çevre düzenlemesi biraz sıkıntılı arkadaşlar. Doğası güzel. Merkezinde çok da bir şey aramamak lazım zaten. Her yerde başıboş köpekler var gördüğüm kadarıyla. Bu kaçıncı yani gördüğüm. Ama genel anlamda havası mis gibi. Çok güzel. Buradan sola dönüyoruz. Şöyle şehir girişinden sola döndük. Hemen burada yine Küre Dağları Milli Park Çatak Kanyonu diye bizi karşılıyor böyle yazı. İleriye doğru devam ediyoruz. Biraz acele ediyorum çünkü gün batımı. Sanırım önümüzdeki araç da oraya gidiyor. Biraz hızlı gidiyorlar. Hani maksat gün batımını görelim diye. Burada bir de Medil mağarası varmış. İşte ülkeyi gezdikçe nereleri görüyoruz. Aslında yani dışarıdaki insanların bildiği Çatak Kanyonu ama ne kadar güzel yerler var ülkemizde. Buraya da ilk gelişimiz değil. Yıllar önce, yine bir 4-5 yıl önce buraya da uğramıştık. Bakalım bir değişiklik var mı yollarda vesaire. 3.2 kilometre yolumuz kaldı. Böyle çok güzel evler gözükmeye başladı burada. Burası hemen hemen aynı. Yıllar önce geldiğimizde de böyleydi. 1-2 tane yeni konak açılmış sadece. Şöyle çok keskin bir viraj var.
kanyon 2 kilometre kaldı diye gösteriyor. Şöyle dönüyoruz. Yani evler dışarıdan baktığında böyle yanlış anlaşılma olmasın ama sanki terk edilmiş ve ahşap yığını gibi gözüküyor. Ama içerisinde hala perdeler asılı ve insanlar yaşıyor. Yani sanırım ağaçlar çam ya da daha dayanıklı bir ahşap, bilmiyorum. Dışarıdan böyle yıllanmış gibi gözüküyor ama demek ki içerisi hala sağlam. Bugün gezdiğimiz ev gibi. Dışarıdan o da öyle gözüküyor ama içerisi çok güzel. Baksanıza ahşap evleri. Böyle altını önce kayalarla düzlüyorlar. Tesviye yapıyorlar. Sonra üzerine böyle ahşap ev oturtuyorlar. Geldik sanki. Şimdi terasa geldik. Hemen size manzarayı göstereceğim. Aşağıyı. Manzara bu şekilde. Efsane gözüküyor. Aşağıda da böyle bir teras var. Evet, şöyle cam teras. Aşağısı böyle. Çok güzel. Şu an tam kapanmak üzere burası. Zar zor yetiştik. Ama çok güzel. Ne yapayım? Azdavay Kanyonu da bu kadardı arkadaşlar. Son dakikalara yetiştiğimiz için çok fazla vakit geçiremedik. Ama gelmişken hem biz görelim hem de size gösterelim istedik. Umarım beğenmişsinizdir. Giderken Azdavay'da şöyle bir tadım dondurma var. Buradan hemen bir dondurma alalım. Serin serin yola devam edelim istedik. Kızlara dondurma aldık. Yolda arabayı da böyle yola park etmişim. Vereyim, hemen yola devam edelim. Şu an Azdavay'dan çıkıyoruz artık. Alın kızlar. Sevgili dostlar, bugünlük bu bölümden de bu kadardı. Kanalımıza abone olarak, videomuzu beğenerek bize dediğim gibi destek olabilirsiniz.